till one day along came this old man. And this is what he said to me. Yes, this is what he said to me. I know what it is to be young. But you don't know what it is to be old. Someday, you'll be saying the same thing. Time ticks away, so the story is told. Sayın izleyiciler, şu anda Dost Eli Kurumu'nun ofisinde misafiriz ve yanımızda hayatının büyük bir çoğunluğunu mesleğine adamış Aydın amcamız var. Bizler de onun ilginç hikayelerini dinlemek için buradayız. Hoş geldin Aydın amca. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Hoş geldin Aydın amca. Hoş bulduk. Evet, öncelikle Aydın amca bizi kırmayıp buraya geldiğin için sana çok teşekkür ederim. Benim için bir zevktir. Geçen hafta kitap sohbetlerimizden arkadaşlarımıza bahsettik. Onlar da çok merak ettiler, ilgilendiler bu konuyla ilgili. Harika. Hepsi sizi çok merak ediyorlar. Ve biz de sizi bu anıları ölümsüzleştirmek için tekrar sizinle birlikteyiz. Harika. Tek kelimeyle harika. Başka ne diyebilirim? Tamam, biz kaç yaşındaydın Aydın amca? Şöyle yaklaşık 80 diyebiliriz. 80. Peki kaç kardeşsin Aydın amca? Biraz bahseder misin bize kendinden? Kaç kardeşim? Biraz düşünmem lazım. Bir, iki, üç erkek kardeşiz. Erkek kardeş bizim ikincisine geçtiğimiz sonbaharda kaybettik. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Kız kardeşim iki tane var. Biri benden büyük, diğeri küçük. Onun da büyüğünü yine geçen sonbaharda kaybettik. Merhamet eylesin. Böyle işte hayat. Görüşüyor musunuz diğer kardeşlerinizle? İletişim halinde misiniz? Diğer kardeşlerimle, buradakiyle görüşüyorum, Samsun'da olanla. Amasya'da olan kardeşim orada vefat etti. Onun ailesiyle, yani yengemizle, yeğenlerimizle görüşmelerimiz devam ediyor. Aydın amca, evlilik durumun nasıldı? Evlendiniz mi? Gülüyorum, kusura bakmayın. Yanlış anlamayın, aslında ağlanacak durumuma gülüyorum. Tamam mı? Çok şanssız bir evlilik yaptım ben. Ama kader böyleymiş. Ne diyebiliriz? Tamam mı? Şanssız. Eşimden ayrıyım. Beni terk etti. Ayrıldı. Hem de kaç yıllık evlilikten sonra. Ayrı bir ev tuttu, gitti. Oğlumla beraber yaşıyor. Ama oğlum bana sadık. Zaman zaman ilgileniyor benimle, geliyor. Halimi soruyor. Burada Serap Hanım'ın yerinde kalmaya da o sebep oldu. Serap Hanım'la olan işte bağlılığımız iyi gidiyor yani. Kapılarını açtılar bana da. Çok teşekkür ediyorum burada huzurlarınızda. Çok faydalı, yani adı da Dost Eli yaptıkları iş. Gerçekten bir dost eli gibi çalışıyorlar. Böyle insanlara cemiyetimizde ihtiyaç var. Evet. Onun için Tanrı eksik etmesin bunları başımızdan. Evet Aydın amca. Aydın amca, gençliğinde hangi mesleği yapardın? Bize biraz bahseder misin? Son olarak hangi mesleği yapıyorum? Makine teknik elemanıydım ben, makine teknisyeni.
Mekanik. 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 Nerede çalıştınız peki? Bana şeyi tavsiye ettiler bazı yakınlar. Burada Amerikan Araları Üssü var Samsun'da. Şu Toronto tepededir burada. Günden yolumuz düştü mü oraya? Düşmedi değil mi? Daha önce hiç Evet. gelmedim. Orada oranın kapısını çalmamı istediler. Bana dediler ki oradaki ilgili, yetkili şeyde çalışmak ister misiniz? Sinop'ta dediler. Sinop'ta da bir Amerikan Başka bir üs var orada. üssü var. Amerikan üssü. Ben dedim neresi olursa olsun çalışırım dedim. Ekmek için dedim ben fezaya çıkarım dedim. Nitekim beni Sinop'a gönderdiler. Sinop'ta çalışmaya başladım orada. Ve tutundum da orada. Kendimi sevdirdim. Adamlar sevdiler beni. Orada senelerce çalıştım. Onu bitireyim. Sinop'taki üstte. Senelerce çalıştım. Nihayet işte bunlar askeri üs, politikayla yürüyor. Devletler arasındaki siyasetle o üs işte kapanma durumuna girdi. O zaman ben anladım burada şey yok daha, bize ekmek yok. Kendime başka kaynaklar aramaya başladım. Ve Samsun'a geldim. Samsun'da Karadeniz Bakır İşletmelerinde teknik eleman ihtiyaçları varmış. Ben de oraya müracaat ettim ve tercihen aldılar beni. Çünkü hem teknik bilgiye vakıfım hem de yabancı dil bilgim var. Gelelim şeye, sorduğunuz soruya. Neydi? I got the... Şimdi şeye geldiğim zaman, Karadeniz Bakır İşletmelerine geldiğim zaman tabii herkes biliyor. Hatta öyle ki bizim namımız bizden önce gelmişti oraya. Burada da lisan öğrenmek isteyenler her yerde oluyor, her zaman. Geliyorlardı bana, hoca yapma bize biraz lisan öğret. Ve bunlar genellikle mühendis kesimi oluyordu burada. Ben diyordum onlara, ya gidin benim başımdan Allah aşkına. Bak burada Orta Doğu mezunu mühendisler var. Gidin onlara sorun, yani onlardan isteyin bunu. Biz gittik ama onlar bizle ilgilenmedi diyorlar. Peki diyorduk, ilgileniyorduk. Çeşitli sorular geliyordu bana. Bu öğrencilerden olsun. Hatta bu Orta Doğu'yu bitirmiş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi yani bitirmiş mühendisler geliyordu. Sorular. Bu sorularda nasıl geliyordu? Onlara soruluyordu. Onlar bilemiyordu. Size geliyor yani. Evet. Verin bakayım. Bunlardan ben şöyle bir baktım soruya. Ondan sonra dedim ki burada hiç kimseyi dedim bilemedi mi dedim bunu. Yok hocam bilemedi dediler. Bilemedi. Bu İngilizce midir, başka bir şey midir diye soruyorlar dediler bana. Anladım şeyi. Dedim, peki dedim, tamam. Anlattım. O arkadaş da mühendis, genç yeni mühendis olmuş. Size soruyu sorayım. Tokatlı kendisi. Tokatlı. Tokat Erbaa'dan. Baktım. Evet dedim, bu şu demek dedim. Ama daha önce bu soruyu diğer mühendislere de sormuş, Orta Doğu mezunu mühendislere. Onlardan cevap alamayınca bana geliyor, onlar zaten söylemişler, ona istemeyerek de olsa söylemişler. Bunu bilse aydın bekleyebilir diye. Bir de bir mühendisimiz vardı fabrikada, Orta Doğu mezunu. O bilgiliydi yalnız. O kadar mühendisin içerisinde bir tek o bilgiliydi. Adı Haluk, soyadı Etikan'dı.
hanımın şeyle doktordu sosyal sigortalarda. O bilmiş. Ondan sonra arkadaş şu soruyu gitmiş. Mühendislerin bir ara istirahat ettikleri çay salonları falan var. Oraya gidiyor, o soruyu sorduğu kişiler de orada. Kağıdı sallayarak elinde. Hey bakın diyor, şu soruyu bilemedim diyor. Hatırlıyorsunuz değil mi diyor bu soruyu. Bu soruyu bu fabrikada sadece 2 kişi bildi diyor onlara. Onlar tabii biraz başları önlerine eğik. Kim onlar diyor. Adı da o arkadaşım, genç arkadaşım Faruk'tu. Faruk Cömert. Faruk kim o diyor. Tahmin edemiyor musunuz demiş, tamam mı? Bana söyleyen sizsiniz ona. Şimdi onun kim olduğunu bana soruyorsunuz diye. Demişler birisi Haluk Etikan. Peki ya diğeri deyince birkaç kişi birden, tamam mı? Aydın Tekle, demişler. Bunu, tabii bu benim için bir iftihar vesilesi, bir gurur vesilesidir. Tamam mı? I got the old olds out of the garage. Tamam mı? Cümlenin devamı da var. Devam ediyor. Ama asıl nokta buradaki I got the old olds out of the garage. Değil mi? Old olds ne demek? Old olds. Orada mühendisler herkes birbirine bakışmış, tamam mı? Bu ne olabilir? Yok, hiç kimse o kadar mühendisten buna cevap veren çıkmamış. Sonra ben o arkadaşa anlatmıştım. Old, 2 defa old geçiyor. Yalnız ikincisinde olds geçiyor. Tamam mı? İşte biraz kafaları çalışsa, o ikinci olds'un, birincisi old, tamam, eski, yaşlı demek. Başka şey yok. Ama ikinci olsun mutlaka bir özel isim olduğunu anlarlardı veya anlamaları gerekirdi. Öyle değil mi hocam? Evet. Nitekim siz o yoldan gittiniz. Anlamaları gerekirdi ve ben onlara izah ettim. Bakın dedim, ikinci old 1950'li yıllarda, hatta 40'lı yıllara kadar dayanıyor. Amerikan otomobil sanayinin ürettiği bir otomobil markasıdır dedim. Olds. Ve kelimenin aslı dedim, Oldsmobile'dir. Kısaltılmışı yani. Kısaltılmış, orada yazıyor mu altında? Gösterinde. Aynen, onu da yazmışsınız ya. Oldsmobile. Yani Oldsmobile eski mobil. Mobil gezgin, seyyar demek. Mobil. Tam olarak anlamı ne bu cümlenin Aydın amca? Cümlenin tam olarak eski şeyimi siz söyleyin. Eski Oldsmobile'ime, adamın eski Oldsmobile varmış, garajdaymış, evinin garajında ve onu garajdan dışarı çıkarmış. Garajdan dışarı çıkarttım ve binmiş, gideceği yere gitmiş. Aydın amca biz teşekkür ederiz anlattığınız Tamam, hikayenizi. biliyorum, anladım. Çok teşekkür ederiz. Ben de bu son bölümü dinlemenize fırsat verdiğiniz için teşekkür ediyorum size. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten önemli 2 noktaydı bu. Yani bunları kaçırsaydık yazık olurdu. Evet. There'll be someone shouting their time.